Merhabalar, ben ABD Danışmanlık İnsan Kaynakları Danışmanı Ayşegül Pektaş Doğru. Bu videomuzda kariyerine yön verme aşamasında olan yeni mezun ve mezun adayı genç arkadaşlarımıza CV hazırlarken dikkat etmeleri gereken noktaları aktarmayı amaçladık. Bu çerçevede öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki eğer eğitim hayatınıza başlarken bir hedef belirlemişseniz ve üniversite eğitiminiz süresince bu hedefiniz doğrultusunda verimli bir eğitim dönemi geçirmişseniz zaten doğru bir noktadasınız demektir. CV bu aşamada sizin için kendinizi şirkette ifade etmenin bir anahtarı. Konumuza başlarken sizler için ilk tavsiyemiz başvuracağınız şirket ve pozisyonu tanıyarak buna özgün bir CV hazırlayarak başlamak. Bu doğrultuda güçlü yönlerinize ve yetenek ve tecrübelerinize ağırlık verip anahtar kelimeler kullanmanız sizin için önemli noktalar olacaktır. İkinci bir nokta, sizi işveren tarafına aktaracak en önemli araç fotoğrafınız. CV'nizdeki fotoğrafınız üzerinden insan kaynakları ya da CV'nizi değerlendiren kişiler sizin hakkınızda bir kanaat oluşturuyorlar. Bu doğrultuda dikkat etmeniz gereken öncelikli konu güncel bir fotoğrafınız olması ve selfie olmaması. Ve eğer ki imkanınız varsa profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş bir fotoğrafı kullanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Kendi fotoğraflarınız arasından bir seçim yapacaksanız da çok aydınlık ya da çok karanlık ortamlarda çekilmemiş olması ve yine ev ya da arkadaş ortamı gibi özel hayatınızı afişe edecek fotoğraflar olmaması önemli. Fotoğraf seçimimizi tamamladığımıza göre CV'nize ekleyeceğiniz bir ön yazı bölümü de CV'nizi İK nezdinde fark edilir kılacaktır. Ön yazıda nelerden bahsedebiliriz? Pozisyona uygunluğunuzu öne çıkaracak birkaç cümle ön yazıda kullanılabilir. Artı, pozisyona uygun olduğunu, pozisyonla ilgili olduğunu düşündüğünüz sosyal sorumluluk projeleriniz ya da stajlarınızı da burada ele alabilirsiniz. Diğer bir konu, CV'nizde iş tecrübeleriniz ve eğitim hayatınızın ters kronolojik sıra ile ele alınması. Yani yakın geçmişten uzak geçmişe doğru bir sıra akışı görmek istiyoruz biz İK'cılar olarak. Ve tabii ki eğitim bilgiler başlığında özellikle bizim ilgi alanımız lisans ve sonrasındaki eğitim hayatınız. İlkokula kadar uzayıp giden bir eğitim hayatı bizim ilgi alanımıza girmiyor ve CV'nizi gereksiz yere uzatıyor maalesef. Diğer bir konu burada iletmek istediğimiz, İş tecrübeleriniz içerisinde vermek istediğiniz detayları metin olarak değil, maddelendirerek sunmanız hem bu alanı daha düzenli hem daha anlaşılır kılacaktır. Bu formatla ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu alan ile ilgili olarak yine gerek iş gerek staj tecrübelerinizde içinde yer aldığınız ve somut bir katkı sağladığınız bir proje yer aldıysa bunu da ön plana çıkarmanızı tavsiye ederiz. Diğer bir konu da yine hobileriniz ve ilgi alanlarınız kısmının diğer öncelikli konulardan daha ön planda yer almadığına dikkat etmeniz. Özellikle standart hobiler CV'de artık yer alması iyi olur. Pek hoş gözükmüyor. Son olarak vurgulamak istediğimiz konular da CV'nizde noktalama ve yazım kurallarına dikkat etmeniz ve CV'nizi maksimum 2 sayfa, tercihen 1 sayfa olacak şekilde ve göz yormayan bir formatla sunmanız olacaktır. Bu detaylara dikkat etmeniz, CV'nizi inceleyen İK uzmanı nezdinde entelektüel birikiminiz ve iş yapış tarzınızla ilgili ipuçları verecektir. Uzun yıllardır işe alım süreçlerinde yer alan bir İK profesyoneli olarak CV hazırlama teknikleriyle ilgili tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize kariyer yolculuğunuzda başarılar dilerim.